Ya ya ya, şa şa şa, Romanya. Yola ihtiyacım vardı. 10 günlük tatil zamanında yetişti. Cuma günü iş çıkışı Romanya'ya doğru sürmeye başladım. Hava kararırken ilk durağım olan Cehennem Şelalelerine vardım. Motoru yukarıda bırakıp vadiye indim. Karnımı doyurdum. Kayaların üzerine matımı serdim, uyku tulumuna girdim. Yıldızları seyrederek uyudum. Böylece doğada güvende hissetmeyi, zihnimi ve ruhumu yatıştırmayı öğreniyorum. Bilirsiniz, temiz havada az uyku yetiyor. Gün aydınlanmadan uyandım. Acele etmeden toparlandım. Motorun yanına çıkıp vadiye karşı kahvaltı ettim. Sonra ver elini Demirköy hudut kapısı. Balaban, Sarpdere. Malum bayram tatili. Ben diyeyim 3 kilometre, siz deyin 5 kilometre sınır kuyruğu. Motorla olmanın avantajı ile kuyruğu pas geçip kapıya vardım. Görevliler önden buyur etti. Sınırı geçtim. İşte güzelim Bulgar ilindeyim. Bu defa ülkenin doğusu Karadeniz kıyısı boyunca bir rota tutturdum. Burgaz, Sunny Beach, Varna, Balçık, sonra kuzeybatıya doğru Silistre. Sunny Beach çıkışında mola yerinde karşılaştığım aileye selam ederim. Türkiye'den Bulgaristan'a tatil için gidiyorlardı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yengenin pişirdiği köftelerden, böreklerden ısrarla ikram ettiler. Ne de güzel geldi. Yanıma yolluk meyve bile verdiler. İletişim bilgilerimizi almak aklımıza gelmedi. Avcılarda oturuyorlar. Belki bir gün denk geliriz yine. Silistre'ye yaklaşırken atıklardan yapılmış harika bir açık hava sergisinin içinden geçtim. Buralarda yol genelde düz gidiyor. Gün batımına Tuna üzerinde teknede denk geldim. Dürdüğüm nevale ile hazırladığım akşam yemeğini yerken seyreyledim Tuna'yı. Feribot ödemesi çıkışta. Kredi kartı ile ödemek de mümkün. Karanlıkta Bükreş'e doğru sürmeye başladım. Tuna yakınları bol sinekli. Göz hizasında yola paralel, hayalsiz sisler ve çiğler eşliğinde akşam olmasına rağmen ışıkları yanmayan köylerden geçe geçe sürdüm. Yolların kenarında top oynayan, skuterına binen, gelene geçene bakan çocuklar var. Bükreş'e vardım. Ertesi sabah çok yorgun hissediyordum. Bu sadece son bir günkü yolun yorgunluğu değildi elbet. Son zamanların, şehrin yorgunluğuydu. Kılımı kıpırdatasım gelmedi. Sadece uzanıp dinlenmek istiyordum. Bu nedenle burada bir gece kalmayı düşünürken ev sahibi arkadaşımın anlayışıyla 2 gece kaldım. Alina'nın evi Bükreş'in eski şehrinin hemen yakınında sakin bir mahalleydi. Bu kadar yakınken ertesi gün kalkıp Eskişehir ve bir kısım Bükreş'i gezdim, gördüm. Üçüncü günün şafağında yeniden yola koyuldum. Sinayia'ya doğru, belki de Romanya'nın en güzel şatosu olarak bilinen Peleş şatosunu görmeye. Oradan kıvrıla kıvrıla Braşov'a indim. Braşov'dan Brana. Transilvanya'ya gelip de Kont Drakula'yı ziyaret etmemek olmaz dedim. Aslında olur mu? Olur. Bran Şatosu, Romanya'da gördüğüm en kalabalık turistik yerleşim yerlerinden birinde. Kendimi hemen kasabanın çıkışına attım. Kale ile uzaktan hatıra fotoğrafı çektirip Prapestil Zarneşti Ulusal Parkı'na doğru sürdüm. Burada biraz yürüyüp birkaç saat dinlendikten sonra Kampulung'a doğru devam ettim. Arada yağmur çiseliyordu. Bu yol özellikle Fundatice civarı çok güzel. Tepeden kıvrıla kıvrıla devam ediyor, köylerin arasından geçiyor. Yolun iki yanında seyirlik yamaçlar. Hatta o kadar güzel geldi ki bana, kendi kendime ya acaba Transfagaraşan abartılmış olabilir mi böyle bir yol varken diye düşünüyordum.
Yol kenarından deriye sarılmış güzel bir peynir aldım. Gezim boyunca yufkaya sarıp yedim durdum. Bu yolculuğa çıkarken kamp ağırlıklı konaklama düşünüyordum. Beni çeken Romanya'nın yeşili, doğasıydı. Ama yol başka şeyler getirdi. Bir kere bile çadırımı kurmadım. Ama çadırda kaldım mı? Kaldım. Romanya'da hava değişken. Her an yağmura dönebilir halde. Gezimi Ağustos sonu Eylül başında yapmış olduğumdan ekipman bakımından sınırdaydım. Hava açıp ısındığında kışlık eldivenlerim fazla geldi. İyi ki yazlıkları da yanıma almışım. Ama yeri geldi kışlık montumun içinde rüzgarlık üzerinde yağmurluğuma ihtiyaç duydum. Ertesi gün Transfagaraşan'ı güneyden kuzeye geçmeye karar verdiğimden başlangıç noktası olan Curte Argeș'e varmaya çalışıyordum. Domnești civarında beton asfalt, bol yamalı bir yolda, karanlıkta, mecburen düşük hızda sürdüm. Bu kadar yavaş gitmek, ev sahibimi bekleteceğim için canımı sıkıyordu. Ama yolun durumundan ötürü yapacak bir şey yoktu. Curte Argeș'e yorgun bir halde saat 21'e doğru vardım. Ev sahibimi arayıp ben geldim dedim. Ve henüz gelmemiş olduğumu, evinin yaklaşık 45 kilometre daha ötede Râmnicu Vâlcea'da olduğunu öğrendim. Yapacak bir şey yoktu. Oraya sürdüm. İyi ki sürdüm. Dünya tatlısı, çok misafirperver, gördüğüm en iyi niyetli, ruhu en ince ve güzel insanlardan Elif'le tanıştım. Su gibi akan doyamadığımız bir sohbetten sonra o işine gitti, ben de yatmaya. Sabah yağmur yağıyordu. Hava açar dedim, çıktım yola. Karpatlara kıvrıla kıvrıla tırmanarak Transfagaraşan'ı yaraladım. Ve Transfagaraşan neymiş anladım. Doyumsuz bir güzellik. Dans eden sis, bir görünüp bir kaybolan güneş, çiseleyen yağmur, buz gibi çağıl çağıl berrak sular, keskin kayalıklar, koyunların çan sesleri, otlar, yumuşak esinti, gülümseyen insanlar. Plajlardan öte beni etkileyenler bunlardı. Heyecan verici, sevince boğan, gözlerinizin içini gülümseten, iyi ki buradayım dedirten, sürekli bir hareketlilik halindeki hava, manzara ve duygular. Doyamadım. Yolun bir kısmını indim, sonra geri çıktım. Magla panela dolina, njuma se ništo ne vidi. Samo mlado komšiče, teziče mlado komšiče, teziče, da misliš jeszcze leče to, aršin da go ne meriš, so noški ti da go ne režeš, so igla da go ne bodeš, od oko da go zašiješ,
trepki brašno da seješ, su suzi da go zamesiš, na grudi da go razviješ, so duša da go izmečeš, so duša da go